Gezegenimizin her noktasını diğer canlılarla paylaşıyoruz. Bunların arasında mikroskobik ölçekte olan bakteriler, mikroplar ve virüsler de var. Aralarında yediklerimizin oluşmasını sağlayanlar ve bize faydalı olanlar da bulunuyor ve tabii ki sonumuzu getirebilecek olanlar da. Şu anda bile vücudumuzun üzerinde, ellerinizde ve ağzınızın içerisinde kötü huylu bakteriler ve mikroplar var. Örneğin ölümcül stafilokok bakterisi taşıyor olma ihtimaliniz %25. Bu bakteri size zarar vermeyebilir fakat bir başkasından alırsanız hayatınızı kaybedebilirsiniz. Tabii ki insanoğlunun hayatta kalma azmi küçümsenemez. Büyük kayıplar verilse de insanlık tarih boyunca başına gelen en korkunç hastalıkları ve salgınları atlatmayı ve türünü devam ettirmeyi başardı. İşte insanlık tarihini şekillendiren en ölümcül salgın hastalıklar. Sıtma. Sıtma, insanlara parazit taşıyan sivrisineğin sokmasıyla bulaşan, zamanında tedavi edilmezse öldürücü olabilen, nöbetler halinde ateş ve titremeye neden olan bir enfeksiyon hastalığıdır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre sıtma en çok Afrika kıtasında olmakla beraber Asya, Güney Amerika, Uzak Doğu ve Orta Doğu'nun bazı ülkelerinde görülmektedir. Dünya genelinde ise 2021'de 247 milyon kişide görülen sıtma nedeniyle 619 bin kişi hayatını kaybetti. Sıtmaya bağlı ölümlerin %92'si Afrika kıtasındaki ülkelerinden bildirilmiştir. Ülkemizde ise yerli sıtma vakası görülmemektedir. Ancak yurt dışı vakalar tespit edilmektedir. Sıtma görülen ülkelere giden vatandaşlarımız buralardan paraziti alıp hastalığa yakalanmaktadır. Sıtma, insanlara çoğunlukla parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşır. Nadiren ise sıtma paraziti taşıyan kanın sağlam kişiye verilmesi, parazit bulaşmış iğnelerin batması veya kullanılması, organ nakli ve gebe kadınlarda plasenta yoluyla çocuğa geçiş ile bulaşabilir. Sıtma hastalığının bulguları parazit taşıyan sivrisineğin sokmasından sonra ortalama 7 ila 30 gün içinde ortaya çıkar. Ancak bu süre 1 yıla kadar uzayabilir. Sıtma hastalığının belirtileri arasında ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı ve güçsüzlüğü, kırgınlıktır. Sarı humma. Sarı humma, grip benzeri bir tablodan ağır karaciğer hastalığı ve kanamalı ateşe kadar geniş bir hastalık tablosuna yol açan akut viral bir hastalıktır. Sarı humma salgını ilk defa 1700'lerde İtalya, Fransa, İspanya ve İngiltere'de patlak vermiştir. 19. yüzyılda İspanya'da 300 bin kişinin sarı hummadan öldüğüne inanılıyor. 1802'de Haiti devrimi esnasında Fransız askerleri sarı humma saldırısına maruz kaldılar. Ordunun yarısı bu hastalıktan dolayı öldü. 20. yüzyılın başlarında hastalığın insanlara bulaşma yönteminin anlaşılması ve bir aşının ve diğer önleyici önlemlerin geliştirilmesini sağlayan gönüllülerin de katıldığı araştırmalar yapılana kadar Batı yarımkürenin diğer yerlerinde çıkan salgınlarda binlerce kişi öldü. Virüs günümüzde tropik bölgelerde görülür ve sivrisinekler aracılığı ile insanlara bulaşır. Etkili bir aşının varlığına rağmen birçok Afrika ve Güney Amerika ülkesinde hemorajik hastalığın önemli sebeplerinden biridir. Sarı tabiri bazı hastalarda görülen sarılık semptomundan gelir. Kara veba. Kara ölüm olarak da bilinen veba 1347-1352 yıllarında Avrupa'yı yerle bir eden yaklaşık 75 ile 200 milyon kişinin ölümüne sebep olan bir veba salgınıydı. Kemirgen hayvanlardaki pirelerle taşınan hastalık ilk olarak Orta Asya'da ortaya çıkmış, Moğol savaşçı ve tüccarlar aracılığıyla Kırım'a yayılmıştır. Karadeniz'den çıkan Ceneviz ticaret gemilerindeki sıçanlardan taşınan veba, İtalya üzerinden Avrupa'ya girmişti. Hastaların 3'te 2'si ölürken etkilenen yerlerdeki nüfusun %30 ila %50'sinin vebadan hayatını kaybettiği düşünülmektedir. Ölüm sayısı o kadar yüksekti ki Ortaçağ Avrupa toplumunda ciddi sonuçlara yol açmıştı. Avrupa nüfusunun vebadan önceki haline dönmesi yaklaşık 200 yıl alacaktı. Veba, Bacillus bakterisinin sebep olduğu bir hastalık olup, bilhassa kahverengi lağım faresi gibi kemirgen hayvanlardaki
Parazit pirelerle taşınmakta ve yayılmaktadır. Vebanın 3 türü vardır ve üçü de kara ölüm olarak nitelendirilen veba salgınında muhtemelen görülmüştür. 14. yüzyıldaki salgında en çok karşılaşılan bubonik veba, kasıkta ve koltuk altında yani lenf bezlerinde ağır bir şişliğe sebep olmuş ve tiksindirici siyah renginden dolayı kara ölüm ismini almıştır. Çoğunlukla tüm vücudu sarabilen bu siyah yaralara bubonik vebanın ismini aldığı bubo olarak bilinen iç kanama sebep oluyordu. Bubonik veba tedavi edilmezse genellikle 72 saat içinde enfeksiyonların %30 ile %75'i ölümcül hale gelmekteydi. Vebanın diğer iki türü olan akciğer ve septisemik veba ise genel olarak tüm vakalarda ölümcüldür. İşleyeceğimiz daha çok ölümcül hastalık olduğundan kara veba hastalığına burada virgül koyuyoruz. Ayrıca bu konuyu daha ayrıntılı işlememizi isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Kolera. Kolera, Vibrio chloriae isimli bakteri türünün bazı suçlarının neden olduğu bulaşıcı bir ince bağırsak hastalığıdır. Hiç belirti göstermeyebileceği gibi hafif ya da ağır seyredebilir. Klasik belirtisi birkaç gün süren büyük miktarlarda sulu ishaldir. Kusma ve kas krampları da eşlik edebilir. İshalin şiddetine bağlı olarak saatler içinde dehidratasyon ve elektrolit dengesizliği oluşabilir. Bu durum gözlerin içe çökmesi, ciltte soğukluk ve elastikliğin azalması ile el ve ayak derisinde buruşmaya yol açar. Ayrıca dehidratasyon deri renginin maviye dönmesine sebep olabilir. Belirtiler bakterinin vücuda alınmasından 2 saat ile 5 gün sonrasında başlar. Kolera, çoğunlukla bakteriyi içeren insan dışkısının su ve yiyeceklere karışmasıyla yayılır. İyi pişmemiş deniz ürünleri önemli bir bulaş sebebidir ve insan kolera bakterisinin tek konağıdır. Risk faktörleri arasında yetersiz sanitasyon, temiz içme suyuna ulaşım zorlukları ve yoksullukta bulunur. Kolera yılda 3-5 milyon insanı etkilemekte ve 28.800 ila 130.000 ölüme yol açmaktadır. 2010 itibarıyla bir pandemi olarak sınıflandırılsa da yüksek gelirli ülkelerde nadir görülür. Çoğunlukla çocuklar etkilenmektedir. Kolera salgınları kısa sürede hızla yayılabildiği gibi belli bölgelerde sürekli ve sabit yoğunluklu bir şekilde seyredebilir. Afrika ve Güneydoğu Asya halen hastalık riskinin bulunduğu bölgelerdir. Ölüm riski genel olarak %5'in altındadır. Ancak %50'ye kadar çıkabilir. Tedaviye ulaşılamaması ölüm oranlarının artmasına sebep olmaktadır. Koleranın en eski anlatımları M.Ö. 5. yüzyıldaki Sanskrit metinlerinde bulunmuştur. Son 200 yılda 7 büyük salgına yol açan kolera, milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine yol açmıştır. İspanyol gribi. İspanyol gribi tarihteki en ölümcül salgınlardan biri olarak bilinen ve 1918-1919 yılları arasında dünya çapında büyük bir etki bırakan grip salgınıdır. Bu salgın H1N1 adı verilen bir influenza A virüsü tarafından tetiklenmiştir. İspanyol gribi milyonlarca insanı etkilemiş, milyonlarca kişinin ölümüne neden olmuş ve dünya nüfusunun yaklaşık %3'ünü öldürerek olağanüstü derecede yüksek bir ölüm oranına sahip olmuştur. Bu salgının etkisiyle birlikte tıbbi kaynaklar ve sağlık hizmetleri büyük bir baskı altına girmiş, sağlık altyapısı çökmüş ve sosyal düzen büyük ölçüde sarsılmıştır. İspanyol gribi salgını dünya tarihindeki en ölümcül grip salgınlarından biri olarak kayıtlara geçmiş ve uzun yıllar boyunca tıp literatüründe önemli bir yer tutmuştur. Bu salgın hastalığın kesin olarak nereden çıktığı konusunda net bir mutabakatı olmasa da 3 görüş bulunmaktadır. İlk görüş, bu salgının ilk olarak Çin'de görüldüğü ve buradan da tüm dünyaya sirayet ettiğini öne sürer. Çin'de hayvan ve insan popülasyonunun yoğun olması yüzünden sık sık lokal düzeyde salgınlar görülüyordu. American Medical Association'ın yapmış olduğu çalışmalar bu görüşün aslında temelsiz olduğunu kısmen de olsa ortaya koydu. İkinci görüş ise hastalığın 1. Dünya Savaşı'nın en kanlı muharebelerinin cereyan ettiği Batı cephesi üzerinden tüm dünyaya yayıldığını öne sürer. Yine benzer şekilde burada da yoğun bir insan ve hayvan nüfusu bulunmaktaydı. Üçüncü görüş ise salgının kökeninin ABD olduğuna işaret eder. Bu ülkenin 1917'de savaşa iştirak etmesiyle milyonlarca asker Atlantik Okyanusu'nun öteki yakasından Avrupa'ya nakledildi. Salgın birçok tarihçi tarafından Amerika menşeli olarak değerlendirilmektedir.
Bu hastalığın belirtileri burun kanaması, zatürre, ensefalit, 40 dereceyi geçen ateş, böbrek problemleri ve komadır. İspanyol gribi salgını Eylül-Kasım 1918'de zirve noktasına ulaşmış ve tüm dünya ülkelerini etkilemiştir. Hindistan'da yaklaşık 17 milyon kişi, yani ülke nüfusunun %5'i bu hastalıktan ölmüştür. ABD'de nüfusun yaklaşık %28'i hastalığa yakalanmış ve 500 bin ila 675 bin kişi arasında insan ölmüştür. Britanya'da yaklaşık 250 bin, Fransa'da yaklaşık 400 bin kişinin öldüğü tahmin edilmektedir. Fiji adalarında nüfusun %14'ü 2 haftalık bir süre içinde İspanyol nezlesinden ölmüştür. İspanyol gribi bütün dünyayı kasıp kavurduğu gibi İstanbul'u da etkilemiştir. Metin Özatan'ın yazdığı kitaba göre Mustafa Kemal Atatürk de Samsun'a hareket etme hazırlıkları içerisindeyken bu hastalığa yakalanmış ve hastalığı Beşiktaş'taki evinde atlatmıştır. Nazım Hikmet dizelerinde İspanyol gribine şöyle yer verir: "Biz ki İstanbul şehriyiz. Seferberliği görmüşüz. Kafkas, Galicia, Çanakkale, Filistin. Vagon ticareti, tifüs ve İspanyol nezlesi. Bir de İttihatçılar. Bir de uzun konçlu Alman çizmesi. 1914'ten 1918'e kadar yedi bitirdi bizi." Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı'ndan bir kesit. SARS veya şiddetli akut solunum sendromu, insanları enfekte edebilen 7 koronavirüsün birinden kaynaklanan bir hastalıktı. 2003 yılında Çin'in Guangdong eyaletinden kaynaklanan bir salgın toplam 26 ülkeye hızla yayıldığı ve 8.000'den fazla insanı enfekte ettiği, ayrıca 774 kişiyi öldürdüğü için küresel bir salgın olarak nitelendirildi. 2003 SARS salgınının sonuçları, etkilenen alanları karantinaya almak ve enfekte olmuş bireyleri izole etmekte dahil olmak üzere küresel otoriteler tarafından yoğun bir halk sağlığı tepkisi nedeniyle büyük ölçüde sınırlıydı. Yeni 2019 koronavirüsü inceleyen bilim insanları, genetik yapısının SARS virüsüyle %86.9 aynı olduğunu keşfettiler. SARS salgını özellikle halka açık yüzeylerin o zamandan beri düzenli olarak dezenfekte edildiği ve yüz maskeleriyle dolaşan insan manzaraları haline geldiği Hong Kong'da viral hastalık bulaşmasını önleme konusunda farkındalığı arttırdı. Çiçek hastalığı. Çiçek hastalığı, çiçek virüsünün neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Doğal olarak ortaya çıkan son vaka, Ekim 1977'de teşhis edilmiş ve Dünya Sağlık Örgütü 1980 yılında hastalığın küresel olarak yok edildiğini onaylayarak çiçek hastalığını yok edilen tek insan hastalığı haline getirmiştir. Hastalığın ilk belirtileri arasında ateş ve kusma yer almaktadır. Bunu ağızda ülser oluşumu ve deri döküntüsü takip eder. Birkaç gün içerisinde deri döküntüsü ortasında bir çukur bulunan içi sıvı dolu karakteristik kabarcıklara dönüşür. Kabarcıklar daha sonra kabuk bağlayıp düşer ve yara izleri bırakır. Hastalık bir kişiden diğerine öncelikle enfekte bir kişiyle uzun süreli yüz yüze temas veya nadiren kontamine nesneler yoluyla bulaşır. Hastalıktan korunma esas olarak çiçek aşısı ile sağlanır. Hastalık geliştikten sonra bazı antiviral ilaçlar potansiyel olarak yardımcı olabilirdi. Ancak bu tür ilaçlar hastalık ortadan kaldırılıncaya kadar mevcut değildi. Ölüm riski yaklaşık %30'du ve bebekler arasında bu oran daha da yüksekti. Hayatta kalanların derilerinde genellikle geniş yaralar oluşuyor ve bazıları kör kalıyordu. Hastalığa dair en eski kanıtlar Mısır mumyalarında M.Ö. 1500'lere kadar uzanmaktadır. Hastalık tarihsel olarak salgınlar halinde ortaya çıkmıştır. 18. yüzyıl Avrupa'sında yılda 400 bin kişinin hastalıktan öldüğü ve tüm körlük vakalarının 1/3'inin çiçek hastalığına bağlı olduğu tahmin edilmektedir. Çiçek hastalığının 20. yüzyılda 300 milyon, varlığının son yüzyılında ise yaklaşık 500 milyon insanın ölümüne yol açtığı tahmin edilmektedir. Daha önceki ölümler arasında 6 Avrupa hükümdarı da bulunmaktadır. 1967 gibi yakın bir tarihte yılda 15 milyon vaka görülmekteydi. Ebola. İlk salgında yakın bir nehir için adlandırılan Ebola virüsü çoğu modern pandemiye kıyasla menzili sınırlıydı. Ancak inanılmaz derecede ölümcül. 2014 yılında Gine'deki küçük bir köyde başladı ve Batı Afrika'daki birkaç komşu ülkeye yayıldı. Virüs 28.600 enfekte insanın 11.325'ini öldürdü.
Çoğu vaka Gine, Liberya ve Sierra Leone'da meydana geldi. CDC'ye göre Ebola ile temas yapan 8 Amerikalı'dan biri öldü. Ebola'nın toplam 4,3 milyar dolara mal olduğu tahmin ediliyor ve gelen yatırımlar yukarıdaki 3 ülkede önemli ölçüde düşüyor. Unutulmuş salgın kolera gibi Ebola'nın da en çok zarar verdiği ülkeler buna karşı savunmak için en az donanıma sahipti. HIV/AIDS virüsü 20. yüzyılın ortalarında maymunlardan insana geçtiği anlaşılan HIV virüsünün saptanabilen ilk örneği 1959'da Kongo'da görüldü. Ne var ki teşhisi ve adı ancak 1980'lerde konuldu. Son 30 yılda 36 milyon insanın hayatına mal olan virüsü kesin tedavi edebilecek bir çözüm hala bulunmuyor. Sadece önlem almak ve hastalığa yakalandıktan sonra ömür boyu ilaç tedavisi kullanmak gerekiyor. Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı 13 Temmuz 2023 tarihinde yayımladıkları küresel rapora göre dünya genelinde 39 milyon kişi HIV ile yaşıyor ve günde yaklaşık 4000 kişiye HIV enfeksiyonu teşhisi konuluyor. Yine bu rapora göre HIV ile enfekte kişilerin %53'ünü kadınlar ve kız çocukları oluşturuyor. Ayrıca dünya çapında genç kadınlarda HIV enfeksiyonu oranları genç erkeklerin 3 katı yükseklikte. Her hafta 15-24 yaşları arasındaki 4900 genç kadın HIV ile enfekte oluyor. İlk ortaya çıktığı yıllarda HIV'in belli bir grup insanı etkilediği ve sadece onlarda görüldüğü gibi yanlış bir düşünce oluşmuştu. Kısa bir süre sonra her cinsel kimlik ve yönelimden, yaştan ve ırktan insanda görülmesiyle birlikte bu düşüncenin gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı. Aslında HIV şu sıralar çok duyduğumuz bir hastalık. Karabük Üniversitesi'ndeki öğrencilerin Afrika ülkelerinden gelip Karabük'te üniversite eğitimi gören öğrencilerle cinsel birliktelik yaşadıktan sonra HPV ve HIV belirtileriyle hastaneye başvurduğu iddialarıyla Karabük İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama gelmişti. İl Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı yapılan paylaşımda Karabük Üniversitesi'nden öğrencilerin HIV belirtileriyle hastanelere başvurduğu şeklindeki yayılan iddialar nedeniyle açıklama yapmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtildi. Türkiye genelinde olduğu gibi Karabük'te de sağlık tesislerinde halk sağlığını ilgilendiren bütün hastalıkların yakından takip edildiği ve düzenli kayıt tutulduğu aktarılan açıklamada şunlar da kaydedildi. İlimizde HIV ve HPV vakalarında herhangi bir anlamlı değişiklik bulunmamaktadır. Ayrıca sağlık tesislerimize son günlerde konuyla ilgili bir başvuru olmamıştır. Sağlık çalışanlarımızı zan altında bırakan iddiaların aksine sağlık sistemimiz kayıtsız giriş yapılarak işlem yapılmasına izin vermemektedir. Tabii öğrencilerin ve Karabük'te yaşayan Türklerin bu konudaki açıklamaları tam tersi yönde. Bu noktada yorumu sizlere bırakıyoruz. Videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir, aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel severe ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta Türkiye'nin yıllar önce terk edilmiş en ıssız bazı köylerine dair belgesel yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.